Biz Allah'a inanıyoruz. Önemli bir konu. Yani bu kainatın bir yaratıcısı olduğuna inanıyoruz. Bu kainatın kendi kendine olamayacağına da inanıyoruz. Değil mi? Bu kainatı sebeplerin yaptığına da inanmıyoruz. Bir yaratıcısı vardır diyoruz. Bu kainat tabiatın gereği, tabiat anamızın yaptığı bir şey de değil. Değil mi? İnanıyoruz. Peki bu inandıklarımızın izahı, ispatı, delili nedir? Bunu biliyorsunuz Bediüzzaman Hazretleri, üstadımız, Tabiat Risalesi ismini vermiş olduğu eserde bütün bu arkadaşlar ateizm, materyalizm aklınıza ne geliyorsa sağlı sollu tokatlamış. Buna inanmıyorsanız Tabiat Risalesini okuyun. Yani inanın düşündükleri, söyledikleri bütün fikirlerin ne kadar saçma olduğunu, yani Allah yok, bu kainat tesadüfen oldu diyenlere, Allah yok, bu kainat kendi kendine oluştu diyenlere, Allah yok, bu kainatı tabiat yaptı, bir evrim devrim mevzuları diyenlerin hepsine inanılmaz tokatlar vurmuş. Ve tokatları vurduğu ayet de şu ayet. Hangisi biliyor musunuz? Çok ilginç. Ben size şunu söylüyorum. Diyor ki bakın ayette. Hiç gökleri ve yerleri yaratan Allah hakkında şek ve şüphe olur mu? Bakın müthiş bir şey. Cenab-ı Hak insanın o beyin verdiği, akıl verdiği insana diyor. Ne diyor? Hiç gökleri, yani yıldızları, gezegenleri, galaksileri yaratan, yerleri, değil mi? Atomu, zerreleri, hücreleri yaratan Allah hakkında şek ve şüphe olur mu? Siz nasıl bir aldanış içerisindesiniz? Nasıl kendi kendine oluyor diyebilirsiniz? Nasıl sebepler bir araya getirip bu kainattaki varlıkları oluşturuyor diyebilirsiniz? Nasıl tabiat yapıyor diyebilirsiniz? Bunlar imkansız şeyler. İşte Bediüzzaman Hazretleri'nin anlattığı o Tabiat Risalesi'nden bir şey okuyacağım. Birazcık da bir beyin fırtınası yapacağız. Ne diyor Bediüzzaman? Ey insan bil ki, günlük hayatta biz de kullanıyoruz. İnsanların ağzından çıkan, dinsizliği işmam eden, dinsizliği hatırlatan, dinsizliği kokan ifadeler var. Nedir bunlar, bu dehşetli kelimeler? Birincisi, yani sebepler bu şeyi icat ediyor. Mesela ne diyoruz? Şurada hep anlatırım ya, burada bir tane çiçek var saksının içerisinde. Biz ne diyoruz tohumu onun içine dikince? Diyoruz ki sebepler bu çiçeğin şeklini, şemalini veriyor. Neydi sebepler? Toprak, su, güneş, hava. Sebepler. Bunlar diyoruz bu atmış olduğumuz tohumu açıyor, filizlendiriyor, bunu şekillendiriyor, renklendiriyor, kokulandırıyor diyoruz. İddia, esbab. Veya ne diyoruz Furkan? O atomlar var ya, her şeyin en küçük yapı bir parçası ne? Atom. Atomlar kendi kendilerine o tohumu attığımız an saksının içerisindeki o toprağa birdenbire o saksının içindeki atomlar, o tohumun içindeki atomlar ve döktüğümüz suyun atomları birdenbire ne yapıyor Furkan? Çiçeği oluşturuyor diyorlar. Öteki neydi? Üçüncüsü? Tabiat yapıyor diyorlar. Yani bu tabiatın gereği. Ne demek? Şartlar oluşursa Furkan her şey olur. Ne demek biliyor musunuz? Bir tanesi şöyle saçma sapan bir şey söylemiş. Arkadaşım siz ne yaratıcı arıyorsunuz? Kafana yağ sür. Şöyle bir tane de kafana bir şapka tak. Bak 1-2 hafta içerisinde çıkartma onu, nasıl bitleniyorsun? Hani Allah? Şartlar uyumlu hale getirilirse gördüğün gibi bak burada bit oluyor. İlginç değil mi? Ne kadar bilimsel. Hakikaten. Hiç sormuyor bu bitin ayağını yapan kim? Gözünü yapan kim? Ağzını yapan kim? Yok, böyle bir soru yok. Şartlar oluşursa ne olur? Her şey meydana çıkar. O hani evrim teorisinde anlattıkları bir balığın sudan çıkma hadisesi vardı. Bilir misin Furkan onu? Çok müthiş. O belgeseli mutlaka izleyin. Milyonlarca yıl biliyorsunuz insan olmak için bu canlının bir mücadelesi olmuş. Yani ilk küçük canlı yaratılmış, daha yaratılmış da demiyorlar, oluşmuş. Nasıl oluştuğunu bilmiyoruz, öncesini bilmiyoruz. Bilim öncesine bakamaz, varlığına bakar. Sonra ne olmuş? O canlı bölünmüş, parçalanmış, küçük parçalara ayrılmış, bilmem ne olmuş. Sonra işte bir tane balığa kadar hızlı geleyim. Balık olmuş. Balık ne yapmış? Kıyıya gelmiş, çıkmaya çalışmış. Böyle deniyor bunu. Çıkamıyor tabii. Geliyor, çıkamıyor. Ama yılmıyor balık. Çıkmaya devam ediyor. Çalışıyor. Milyonlarca yıl geçince oh lan demiş, el çıkmış. Şaka yapmıyorum, böyle anlatıyorlar.
O uğraşımlar neticesinde artık amaç oluştu. Ne? Şartlar oluştu. Ve ayakları çıkıyor, balık çıkıyor, biraz yürüyor. Belgesel izlemişsinizdir. Balık birdenbire sürüngen bir canlıya dönüşüyor, değil mi? Kertenkele oluyor, oradan timsaha geçiyor falan. Oradan sonra maymuna derken maymundan sonra hop Hüseyin oluyor. Şimdi olay bu, evrimde bu. Yani sürekli olarak bir hareket. Evet, biz bu harekete yok demiyoruz. İnsanda bir su damlasıydı. Su damlasından ne olduk? Bu hale geldik. Şimdi bir su damlasının bu kadar güzel bir şey olabilecek aklınıza gelebilir miydi? Gelmezdi ama oldu. Şimdi ne var? Evet, biz evrim denilen şeyi şöyle anlıyorlarsa, yani bir şeyin bir şeye dönüşümü algılıyorlarsa kabul ediyoruz. Ama kim döndürüyor diyoruz. İtiraz ettiğimiz şey şurası. Biz maymundan gelmedik. Öyle bir evrime inanmıyoruz. Anlaşıldı mı? Ama dönüşüme inanıyoruz. Ne gibi? Tırtılın kelebeğe dönüşümü gibi. Bir su damlasının insana evrilmesi gibi. Evet, bunları eviren çeviren kim diyoruz zaten, soru burada. İşte üstad diyor ki 3 tane kelime var. İnsanlar bunu söylüyorlar. Kendi kendine oluyor. Neydi başkası? Hayır, kendi kendine oluyor. Sebepler bir araya getirip bu kainattaki varlıkları oluşturuyor. 3, tabiat yapıyor. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Aklen 4 yoldan başka hiçbir yol yok. Ne için? Şu kainatın nasıl oluştuğunu izah edebilmek için. 3 yolu saydık. Kendi kendine, sebepler yapıyor, tabiat yapıyor. 4.'sü ise nedir? Yaratıcı. Peki biz buraya nasıl gidiyoruz? Bu dersleri hatırlarsanız, ona girmeyeceğim. Nasıl gidiyoruz biz buraya? Bunların muhal olduğunu söylüyoruz. Yani kendi kendine olamaz. Değil mi? Esbab bir araya gelip sebepler bir araya gelip bunu yapamaz. Tabiatın bunu yapabilmesi mümkün değil diyoruz. Bunlardan bir tanesini üstad anlatırken şunu söylüyor. Esbabın, yani sebeplerin bir araya gelmesiyle eşyanın vücuda çıkması mümkün değildir. Bunu anlattığı bir misal okuyacağız. Dikkatli dinleyin. Esbab-ı alemin, sebeplerin bir araya gelmesiyle teşkil eşya ve vücudu mahlukattır. Bu iddianın pek çok muhalatından, pek çok saçmalıklarından yalnız 3 tanesini zikrediyoruz. Birincisi, misal. Neyin saçma olduğunu konuşacağız şimdi. Sebepler bir araya gelirse sonuç meydana çıkar diye iddia ediyorlar ya. Sebepler, toprak, su, hava, güneş bir araya gelirse çiçek çıkar. Bunun gibi. Birincisi bir örnek, bir misal. Bir eczanede gayet muhtelif maddelerle dolu 100'er kavanoz şişeler bulunuyor. Şimdi hayal edin. Burayı ne hayal ediyoruz arkadaşlar? Eczane. Bütün duvarlarda raflar var. O raflarda da ne var? Şişeler var, kavanozlar var. Hayal ettiniz mi şu anda? Eczanedeyiz hep beraber. Bir eczanede gayet muhtelif çeşitli maddelerle dolu yüzlerce kavanoz şişeler bulunuyor. Her bir şişede ne var? Ayrı ayrı maddeler var ama. Birazdan buna gireceğiz. O edviyelerden, o şişelerin içerisinde bulunanlardan hayat, altını çiziyorum, hayat sahibi bir macun yapılmak istenildi. Macun ne demektir? Lahmacun, Osmanlı macunu. Ne anlıyorsunuz? Mesir macunu. Yani birçok farklı maddeden bir araya gelmiş bir karışımdır. Peki mesir macunu hayat sahibi midir? Peki burada istenilen şey ne? Hayat sahibi, canlı olacak, organizma. Yani burada gördüğünüz şişelerin içerisindeki maddelerden ne yapılmak istendi? Canlı bir varlık yapılmak istendi. Güzel. Hem hayattar, harika bir tiryak, ilaç. Hem o malzemelerden hem bir canlı yapılacak hem de canlı bir ilaç onlardan yapılmak icap etti. Nasıl bir ilaçmış? Bak unutmayın. Bir, hayat sahibi bir varlık. Bir de ne olacak? Canlı ilaç. Bak tekrar ediyorum. Canlı ilaç yapılmak istendi. Nelerden yapacağız? Güzel, örneği unutmayın. Geldik o eczanede o hayat macunun, o hayat sahibi karışımın, hayattar tiryakın, o canlı ilacın
çoklukla efradını gördük. Bir baktık ki her tarafta canlı varlıklar var. Mesela canlı varlık ümit. Doğru mu? İlaç var. Neyse canlı ilaç mesela nedir? Bitkiler var. Görüyoruz yani bunları. O macunlardan her birisini inceledik. Mesela bu şeyi inceliyoruz, ümiti. Ümit insan, canlı bir varlık. Bakın arkadaşlar çok ilginç bir şey. Ümiti inceleyelim mi? Ben bugün baktım da şaşırdım. İnsanın %99'u 6 tane elementten oluşuyormuş. Bu misali iyi anlayalım. Şimdi size küçük bir kimya bilgisi vereyim. Benden daha iyi biliyorsunuzdur ama ben hatırlatayım. Kainatın en küçük yapı taşı nedir? Atom. Ama bakın burayı dikkatli dinleyin. Atom. Atom ne demektir biliyor musunuz? Aslında bir harf demektir. Yani biz harf diyoruz ya. Atom neymiş? Harf. Peki element nedir? Element ise alfabedir. Yani A da harftir, B de harftir, C de harftir. Doğru mu? Yani atom harf demektir. Harfler var. Ama element de hangi harf olduğunu gösterir. Anlaşılıyor değil mi Furkan? Dikkatli dinle. Peki molekül nedir? Güzel. Harfler bir araya gelirse ne olur? Molekül olur. Peki harfler bir araya gelirse ne olur? Kelime olur. Demek ki atom harf demek. Element alfabe demek. Üçüncüsü neydi molekül? Kelimeler demek. Bunu aynı zamanda bileşik olarak da geçiyor bu. Yani molekül ve bileşikler kelimeler. Peki kelimelerden sonra, molekülden sonra ne görüyoruz biz kimyada? Ne? Hücre görüyoruz. Değil mi? Ne diyorlar? Atomlar, elementler, bileşikler, moleküller, hücre. Güzel. Hücre ne oldu? Ne oldu? Cümle oldu. Şimdi dikkat edin. Bakın şu anda görmüş olduğunuz öyleyse kainattaki bütün bu gördüğümüz varlıklar, sonuç olarak gördüklerimiz ne olmuş oluyor? Sizler nesiniz? Cümle olamazsınız. Siz daha hücre değilsiniz ki, siz organizmasınız. Cümlenin bütünü için ne lazım? Bakın okuyorum. Cümle, hücre, doku, organ ve o organların beraber çalışma sistemi neticesinde ne ortaya çıkıyormuş biliyor musunuz? Canlılık ortaya çıkıyor. Organizma. Yani ümit bir organizma. Canlı. Başına dönelim şimdi, ümiti aşağı doğru inelim. Alın geriye sistem. Değil mi? Ne indik? Organlar indik. Doku indik. Ne? Hücre. İn hücreden molekül. İn oradan element. İn elementten atomlar. Güzel. Yani şu anda kainatta gördüğünüz her şey atom harflerinden oluşmuştur. Her şey. Şimdi o atom harflerini arkadaşlar neyin içine yerleştiriyoruz şu anda? Kavanoz. İnsan vücudundaki, size söylüyorum, %99'u 6 tane elementten oluşuyor. Yani ne hatırlayın? 6 harf. Oksijen. Vücudunuzda %65 oksijen var. Karbon %18, hidrojen %10. Ölçüleri görüyor musunuz? Bak hep ölçü var. Azot %3, kalsiyum %1,5, fosfor %1. Bunun dışında da küçüklü büyüklü bir sürü daha harfler var, elementler var. Nerede? Bizim vücudumuzda. Biz canlı bir varlık mıyız? Evet. Öyleyse bu bütün şeyler bizim vücudumuzda var. Peki soruyorum, kalsiyum olmazsa ben olabilir miyim? Canlılık, organizma olmaz, doğru mu? Benim vücudum için geçerli ölçülerde, geçerli miktarlarda şeyler benim vücudumda olmazsa, mesela karbon olmasa ben oluşabilir miyim Furkan? Oluşamam değil mi? Çok dikkatli dinleyin, beyin fırtınası yapıyoruz. Bakın ne diyor burada üstad? Görüyoruz ki o kavanoz şişelerden her birisinden bir mizanı mahsus, hususi bir ölçü ile 1-2 dirhem bundan, yani oksijenden 65. 1-2 dirhem, 3-4 dirhem ötekinden, işte kalsiyumdan şu kadar. 6-7 dirhem başkasından, azottan şu kadar ve hakeza muhtelif miktarlarda eczalar alınmış, parçalar alınmış.
Eğer birisinden bir dirhem küçük bir ölçü ya noksan veya fazla olsa o macun, o karışım zihayat, hayat sahibi olamaz, hasiyetini, özelliğini gösteremez. Doğru mu? Yani bu maddelerden bir tanesi az olsa bu ortaya çıkacak canlı organizmanın oluşması mümkün değil. Hepsini inceliyoruz. Biz neredeyiz şu anda? Eczanedeyiz. Bizi oluşturan bütün malzemeler de nerede? Kavanozların içerisinde. Ve hem o hayattar tiryakı da tetkik etti. Hayattar tiryak neydi? İlaç. Ama nasıl ilaçtı? Canlı bir ilaç. Yani öyle cansız bizim şu anda eczanelerde kullandıklarımız gibi değil. Canlı ilaç. Çok şaşıracaksınız canlı ilacın ne olduğunu duyduğunuzda. Ve her bir kavanozdan bir mizan-ı mahsus hususi bir ölçü ile bir madde alınmış ki zerre miktar noksan veya ziyade olsa o ilaç hassasını, ilaç özelliğini kaybeder. Yani ilaç olması için de o hassas ölçülerde bir araya gelmesi gerekiyor. O kavanozlar 50'den ziyade iken, şurada 50'den fazla kavanoz var. Her birisinden ayrı bir ölçü ile alınmış gibi ayrı ayrı miktarda eczaları alınmış. Şimdi soruyoruz. Acaba, lütfen burada aklınızı çalıştırın. Acaba hiçbir cihette imkan ve ihtimal var mı ki o şişelerden alınan muhtelif miktarlar, kalsiyum, azot, karbon, bunlar, oksijen, şişelerin garip bir tesadüf veya fırtınalı bir havanın çarpmasıyla o şişeler devrilmesinden, her birisinden, her bir kavanozdan alınan miktar kadar, yalnız o miktar o kavanozdan aksın, beraber gelsinler, gitsinler, toplansınlar ve o macunu oluştursunlar. Teşkil etsinler. Böyle bir şey mümkün olabilir mi arkadaşlar? Şimdi oradan camı açıyor benim damat Yunus. Camı açmasıyla beraber kavanozlardaki bütün o maddeler toplanıyor rüzgarın çarpmasıyla bilmem neyle derken hop birdenbire bakıyorsunuz canlı bir varlık ortaya çıkıyor. Mümkün mü? Bunu bir ilkokul seviyesindeki bir çocuğa anlatsanız ne der? Ya böyle şey mi olur der. Bunlar çizgi filmlerde bile olmuyor. Doğru değil mi? Belki şu anlattığımız misal size çok basit gelmiş olabilir. Üstad çok basit bir örnekle ateizmin ne kadar saçma sapan bir inanışa sahip olduğunu gösteriyor. Bu kadar mı düşünemiyorsun? Çünkü bu kadar hassas ölçülerle bir araya getirilmiş insan vücudu, böyle bir rüzgarın çarpmasıyla, bir güneşin çarpmasıyla diyorlar yani bir güneş çarptı, oradan yıldızın biri geldi, oradan rüzgarlar esti. Ne oldu? İnsan çıktı. Hoppala. Mümkün mü arkadaşlar? Zihninize soruyorum. Alın karbonatı, alın elinize ne derler? Suyu, sütü, bilmem ne, yumurtayı şöyle hepsini bir fırlatın, kek olarak düşsün yere. Niye gülüyorsunuz? Koskoca ateistler, profesörler böyle saçma sapan şeylere inanıyorlar. Üstad ne diyor? Acaba bundan daha hurafe, bakın bundan daha hurafe, uydurma, muhal, akıl dışı, batıl, saçma sapan bir şey var mı? Eşek, muzaaf bir eşekliğe girse. Ne demek? Yani kat be kat eşek olsa, o eşek sonra insan olsa, o eşeğe bu fikri söylesen, bu fikri kabul etmem der. Doğru mu? Çünkü akıl dışı bir inanış arkadaşlar. Şimdi bakın misalin hakikati neymiş? İşte bu misal gibi. Her bir zihayat, her bir hayat sahibi varlık, insanı, ineği, değil mi? Bitkisi, havucu, hayat sahibi mi? Hayat sahibi değil mi? Canlı. İlaç olarak söylüyor, elbette zihayat bir macundur. Hayat sahibi bir karışımdır. Yani atom, oksijenden, karbondan, azottan, hidrojenden, kalsiyumdan, fosfordan, bunlardan bir araya getirilmiştir. İnsan da, bütün gördüğünüz kainattaki bütün varlıklar da, yediğin maydanozdan yediğin mandalinaya, yediğin turptan ayvaya kadar her şey bir macundur. Farklı
elementlerin bir araya getirilmesiyle oluşmuşlardır. Elbette zihayat bir macundur ve her bir bitki ve hayattar bir tiryak, ilaç gibidir. Soruyorum size, ilaç dediğiniz şey nedir? Senin vücuduna fayda vermesi, değil mi? Bir noksanlığın, bir kusurun, bir sıkıntının izale edilmesidir. İçtiğiniz ilaçlar canlı mıdır eczaneden aldıklarınız? Peki yemiş olduğunuz maydanoz canlı mıdır? Düşünün bakın, canlı ilaçlar var etrafımızda. Her şey canlı. Yediğiniz, içtiğiniz şeylerde can var, hayat var. Müthiş bir şey. Müthiş organizmalar. Çok müteaddit eczalardan, çok muhtelif maddelerden, gayet hassas bir ölçü ile alınan maddelerden bir araya getirilmişlerdir. Eğer esbaba, sebeplere, nedir sebep? Anlatıyorlar bakın arkadaşlar, dünyanın oluşumunu anlatıyorlar. Lütfen bu belgeselleri izleyin. O ona çarpmış, bu buna çarpmış, o onu itmiş, o kaynatmış, o indirmiş, o götürmüş. Sonra kainatın içinde bulunan atomlar, elementler ne yapmışlar? Ya hemen birileri atom elementi olmuş, birileri demir elementi olmuş. Kendileri oluyorlar bunlar. Sonra demişler ki, kardeş H2O ne demek? Su. H ne demek? O. Kaç tane H var? 2 hidrojen, bir tane oksijen. Demişler ki, arkadaşım böyle ne mal duruyoruz böyle sap gibi ya? Böyle dursak hiçbir şey olacağı yok. Gelin birleşelim. Hemen birleşmişler. Ne ortaya çıkmış? Ya tesadüfe bak. Müthiş bir şey. Böyle de olmayabilir. Nasıl olmuş olabilir? Birdenbire çok sıcak, güneşin sıcaklığı, patlamaların sıcaklığıyla birdenbire onlar kimyasal bir reaksiyona girmişler ve su çıkmış. Vay be. Mezeleyi de çözmüş gibi anlıyoruz değil mi? Ulan hakikaten lan. Vallahi böyle bilmiyordum suyu. Kim birleştirdi? Niye su? Değil mi? İnsanın vücudunun 3/4 ne? Fanta diyorlar. Su. Değil mi? Dünyanın 3/4 ne? Ne kadar ilginç değil mi? Su denilen, yani hayatın ve canlılığın ana damarı olan şey, 2 hidrojenin, 1 oksijenin kendi kendine veya da dış şartların onları etkilemesiyle meydana çıkmışlar. Oradan sonra da bu serüven devam etmiş. Su varsa hayat vardır. Hayat varsa içerisinde mikroorganizmalar vardır, hücreler vardır, çoğalmalar vardır. Oradan balık vardır. Çok güzel gidiyorlar değil mi? Balık varsa bu balık sürekli denizde duracak değil, dışarı çıkmak isteyecektir. Dışarı çıkmak içinse mutlaka olarak ayağa ihtiyacı vardır. Çıktıktan sonra ulan hep mi yürüyeceğiz diyecektir. Uçalım bari diyecektir. Değil mi? Ondan sonra bir kısmı o primattan maymuna dönüşecektir. Abicim nereye kadar maymun ya diyecektir. Değil mi? Nereye kadar maymun olacağız diye yani bu. Yani bir yere kadar kaç milyon yıldır bekliyoruz. O balık gördün. Ne derler, balık kalktı, sürüngen oldu. Ben şimdi maymun olarak mı kalayım diyecektir. Ne kadar mantıklı değil mi hikaye? Sen hayvan ol, hayvansın ya. Geçen dersi hatırlıyorsun. Neydi? Nietzsche ne demişti? İnsan hayvan ol, düpedüz hayvandır demişti. Yani mantık bu. Şimdi arkadaşlar şurayı okuyayım bitirelim. Eğer esbaba, yani sebeplere, anasıra, unsurlara isnat edilse kainattaki bu varlıklar esbab icat etti denilse, aynen eczahanedeki macunun şişelerin devrilmesinden vücut bulması gibi 100 derece akıldan uzak, muhal ve batıldır. Soruyorum, burada şişelerin bir camın açılmasıyla esen rüzgar ve burada oluşacak bazı fiziksel şartlarla beraber bir canlı macunun oluşabilmesine imkan ve ihtimal veriyor mu aklınız? Peki buna vermiyorsa, atomlardan, elementlerden, moleküllerden, hücreye, hücreden dokuya, dokuyadan organa, organdan sisteme, sistemden bir canlı varlığa ulaşan ben, yani siz, soruyorum, tesadüfen mi, kendi kendine mi oluştunuz? Bu harfler bir araya kendi kendine mi gelmiş? İhtimal verebiliyor mu? Şimdi arkadaşlar atom örneğini hatırlayın, size soruyorum.
Neye benzer? Şimdi kafanıza daha net oturacak ve bitireceğiz. Bu nedir? Kitap. İçerisinde neler var? Harfler var. Birçok harf var, doğru mu? A'sı, B'si. Bak, harfler bir araya gelmiş yan yana, değil mi? Bir şekilde ne olmuş? Ne olmuş? Güzel, kelime olmuş. Sonra kelimeler yan yana gelmiş, ne olmuş? Cümle olmuş. Cümleler bir araya gelmiş, paragraflar, satırlar, doğru mu? Bölümler oluşmaya başlamış. Sonra ne olmuş? Şimdi size soruyorum. Bunun içerisindeki harflerin hepsini tek tek ayıralım. Kavanozlara dolduralım. Sonra da açalım rüzgarları, yakalım ateşleri, estirelim müzikleri. Soruyorum, ne kadar bekleyeceksiniz böyle bir kitabın oluşabilmesi için? Neden imkansız biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü bu kitapta sadece yan yana bir diziliş yok, bir mana var. Bir şey anlatıyor. Şu kainata da soruyorum, bakın bakalım insanın yaratılması hangi esbaba havale edilebilir? Hangi sebebe havale edilebilir? Annenizin rahmine bırakılan bir damla harftiniz, harf. Sperm, düşünün. Veya bir kelimeydiniz. Bir kelime olarak anne rahmine babanız bıraktı. Cenab-ı Hak o harfi kelime. Hani anlatıyor ya ayette Oğuzhan, nasıl anlatıyordu? Bir kan pıhtısına, bir et parçasına. Bunu şöyle düşünün. Yani bir harfi Allah, bir neye? Kelimeye. Bir kelimeyi neye? Bir cümleye. Bir cümleyi bir satıra, bir satırı bir paragrafa, bir paragrafı bir kitaba çeviriyor. Annenizin rahminde. Biz de diyoruz ki bu harfleri yan yana kim getirdi? Bu elementleri, molekülleri kim getirdi? Bu şekli kim verdi? Dünya toplansa, ateistlerin tamamı toplansa, onlara profesör de dense bizim için geri zekalıdır. Çünkü bu kadar akıl dışı bir şeyi kabul eden bir insana ben akıllı bir insan diyemem. Profesörlüğünde profesördür. Fizik konusunda uzmandır. Ziraatta uzmandır. Tıpta uzmandır. Ama yaratıcıyı tanımakta kabul etmiyorsa gerizekalıdır. Çünkü apaçık bir şey. Soruyor üstad burada, değil mi? Bu muhteşem kitabın yazarı kim diye soruyor. Rüzgarın esmesi bilmem ne yapmasıyla böyle muhteşem bir kitap ortaya çıkar mı diye soruyor. Ve bunun gibi arkadaşlar birçok örneği Tabiat Risalesi ismini verdiği eserde anlatıyor. Lütfen okuyun. Okuyun da üstadın neden eşek, muzaaf bir eşekliğe girse, sonra insan olsa bu ateistlerin fikrini kabul etmem diye kaçacaktır dediğini anlayacaksınız. Ve o ateistlerin, dinsizlerin neden Said Nursi'yi öldürmek istemeye çalıştıklarını, neden onun bu Risale-i Nur eserlerini yazmasına mani olmaya çalıştığını anlayacaksınız. Çünkü dinsizliğin bütün temellerini Risale-i Nur bu Kur'an tefsiriyle perişan etmiş ve Allah'ın varlığını bir güneş gibi göstermiş elhamdülillah.